Herkese merhaba. Bu videomuzda barbar kavimlerden mimariye, edebiyattan sinemaya ve punk müziğin alt türünden modaya grotesk bir yaklaşım olarak gotiğin yolculuğunu inceleyeceğiz. Fişnetleri giyip Edgar Allan'larınızı okuduysanız, gelin Joy Division dinleyerek Roma'yı yağmaya gidelim. Nasıl mı? Devamı videoda. Peki ama bu barbarlar ile bizim bugün bildiğimiz gotiklerin bağlantısı mı var yani? Çok da değil. O zaman neden ikisi de Gothic olarak biliniyor? Bu garip bir tesadüf isim benzerliği mi? Yoksa işin içinde uzun yıllar önceye giden bazı ilişkiler, bağlantılar var mı? Öncelikle, bu video çok detaya girmeden mevzuyu ana hatlarıyla incelemeyi hedefliyor. Bu videoda geçenlerin bazılarını önceki videolarımızda anlattık. Bir kısmını gelecek videolarda detaylandıracağız. İlgili kısımlara kart ya da bildirim koyacağım. Ek olarak gotik kültüre ilgimiz varsa oynatma listesi şu kenarda. Hikayemiz ise Antik Roma'da başlıyor. Roma İmparatorluğu'nun sınırları genişledikçe sınırları dahilindeki yarı göçebe nüfusun baskıları ve istilaları da artmaya başlıyor. Bu göçebe topluluklarımızın en güçlüleri arasında Gotlar olarak bilinen bir Germen topluluğu vardı ki iki kabileden oluşuyorlardı. Vizigotlar ve Ostrogotlar. Bu arkadaşlarımız düzensiz, barbar kabileler ve yağmacılık ya da paralı askerlik ile geçimlerini sürdürüyorlar. Bazı Germen kabileleri Roma'nın düşmanı olarak Hun ordusuna katılırken Roma diğerlerini kraliyet ordusuna dahil etmeyi başarıyor. Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldığında ise bu kabilelerin askerleri savunmada ve içsel güç mücadelelerinde daha büyük roller oynuyorlar. 5. yüzyılda Aldacer, umarım doğru okumuşumdur, adlı bir askerimiz var. Bu askerin yönlendirdiği bir isyan Roma'yı ele geçiriyor ve Batı İmparatorluğu'nu tahttan indiriyor. Odoacer ve Ostrogot olan varisi Theodoric teknik olarak Doğu Roma İmparatorluğu otoritesinin altında kalıyor ve Roma geleneklerini sürdürüyorlar. Fakat Batı İmparatorluğu bir daha asla birleşemiyor. Daha sonrasında Roma İmparatorluğu'nun sömürgeleri Gotlar ve yerel kültürleri özümseyen diğer Germen kabileler tarafından yönetilen krallıklara, derebeyliklere ayrılıyor. Ancak çoğunun ismini haritalarda hala görebiliyoruz. Şu an pek de bir eserleri okunmasa dahi. Bu sayede Gotik isminin etimolojisinin aslında Roma İmparatorluğu bünyesinde yaşayan ve sonrasında Roma'nın yıkılmasında büyük payları olan barbar kavimlere dayandığını öğrenmiş oluyoruz. Peki ama bu isim nasıl evrilip değişerek günümüzdeki anlamına geldi? Klasik dönemin sonunda ya da karanlık çağ olarak adlandırdığımız dönemin başında Roma kültürünün izleri hiçbir zaman tamamen kaybolmamış olsa da etkisi azalmaya başlıyor ve simetri ile realizmin yerine dini sembolizm ve alegoriye odaklanan yeni sanat türleri ortaya çıkmaya başlıyor. Bu değişim Fransa'da 1137'de Saint-Denis Manastırı'nın inşasıyla birlikte mimariye de uzanıyor. Mimari üslup tamamen değişmeye başlıyor ve sivri kemerler, büyük vitrajlı pencereler, manastırda çoğunlukla ama diğer yapıları da daha iskeletsel, korkunç ve süslü bir hale getiriyor. Klasik binaların sağlam duvarları ve kolonları yerine artık açık, berrak iç kısımlar ön plana çıkıyor. Bu tür bir sonraki birkaç yüzyıl boyunca Avrupa'daki katedraller için bir model haline geliyor. Önceki videolarımızda kısaca bahsettiğimiz üzere Giorgio Vasari 1550'de yazdığı Sanatçının Hayat Hikayeleri adlı kitabında ilk kez bu mimari üsluba gotik olarak tanımlıyor. Yani klasik medeniyeti yok ettiğini düşündüğü barbarların adını tabii ki de bu beğenmediği mimariye aşağılayıcı bir referans olarak kullanıyor. Ve bu isim böylece kalıyor. Sonrasında karanlık, batıl inanç ve sadelik ile olan bağlantılarıyla birlikte Orta Çağ'ı tamamen tanımlamaya da başlıyor. Dediğim üzere daha öncesinde
üstünkörü bir şekilde değinmiştik. Buna önceki videolarımızda gotik mimari üzerine daha detaylı olacak olan videomuzda da tekrar detaylandıracağız. Gel gelelim zaman ilerledikçe moda olarak varsayılan şeyler de değişmeye başlıyor. 1700'lerde bilimselliği her şeyin önünde tutan aydınlanma dönemi geliyor. Goethe ve Lord Byron gibi romantik yazarlar buna karşı çıkarak doğal manzaralara ait bir geçmişin ve gizemli ruhsal güçlerin idealleşmiş görünümlerini aradılar. Ki bunu da gotik edebiyat videomuza değinmiştik. Detaylı bir şekilde incelemek isterseniz o videomuza ulaşabilirsiniz. Son bir hızda ilerleyen bilimsel gelişmeler ve bunun getirdiği realizmle dolu olan edebiyata karşı çıkan bu yazarlarımız bu noktada gotik kelimesini romantizmin daha karanlık bir halini tanımlamak üzere şekillendiriyorlar. Karşımıza ilk çıkan gotik edebiyat eseri ise Horace Walpole tarafından yazılan Otranto Şatosu isimli 1764 yılında çıkan roman. Hikayenin geçtiği şatonun mimarisine ve genel olarak kitabın atmosferine, hikayesine bir atıf olarak Gotik ismiyle alt başlığıyla yayınlanıyor. Bu kitapta geçen çoğu öge ve içerik daha sonrasında türün özelliği haline gelerek klasikleri ve sayısız filmleri etkiliyor. En popüler bildiğimiz gotik edebiyat eserleri kitapları arasında Operadaki Hayalet, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Dracula, Frankenstein, Dorian Gray'in Portresi, Carmilla, Uğultulu Tepeler ve daha birçok ismini sayamadığım kitap bulunuyor. Ki bu kitapların bazıları kendi isimleriyle, kimisi copyright mevzuları yüzünden Nosferatu videomuzda da anlattığımız gibi farklı isimlerle sinemanın ilk yıllarından günümüze çekilmekte ve bizleri popüler kültürün çok sevdiği canavarlar ve vamp kadı gibi fenomenlere tanıştırmakta ve karşılaştırmakta. Tabii ki 1800'leri aşıp 1900'lere geldiğimizde yine gotik edebi eserler üretilmeye devam ediliyor. Anne Rice'ın eserleri, Stephen King'in kitapları edebiyata hala yansımaya devam ediyor. Yine aynı şekilde sinemayı etkilemeye başlıyor birçok muhteşem vampirle görüşme gibi filmler ve diğer ismini şu an anamayacağım sayısız muhteşem film ve kitap hala yayınlanmaya devam edebiliyor. Ama günümüzde bildiğimiz gotik tarz dediğimiz moda akımının köklerini aslında şaşırtıcı bir şekilde müzik atıyor. İlk olarak The Doors ve The Velvet Underground gibi gruplar ve Victoria döneminden alınan kasvet ilhamıyla klasik korku ve büyüleyici androjen modasını post-punk'ın ahenksizliğiyle birleştiren belli başlı İngiliz rock gruplarımız ortaya çıkıyor. Bunlar arasında Joy Division, Bauhaus, Siouxsie and the Banshees ve The Cure gibi İngiliz post-punk grupları önce Britanya, sonra dünya müziğine yepyeni bir yön vermeye başlıyorlar. 1980'lerin başında benzer gruplar müzik medyası tarafından gotik rock ya da goth rock olarak tanımlanmaya başlıyorlar ve popülerlikleri bu türlü loş ışıklı Batcave olarak adlandırılan gece kulüplerinden çıkıp popüler kültüre ve ana akım medyaya taşınmaya başlanıyor. BBC'nin ki kendisi Britanya'nın TRT'si de çok tatlı belgeselleri mevcut bu konuda. 1900'lerin 70'lerin sonunda o dönemin gotiklerini kendi orijinal doğal ortamlarında filme almışlar, röportajlar yapmışlar. Çok şirin, ön yargısız yapımlar. Sonrasında 90'larda, 80'lerde ve 90'larda MTV etkisiyle biraz daha mainstream, ana akım bir hale gelmeye başlıyor gotik kültür. Günümüzde olumsuz medya önyargısı ve güncelde e-girl, geçmişte imolarla karıştırılmak gibi klişelere rağmen gotik müzik ve moda güçlü bir yeraltı olgusu olmaya devam etmekte. Özellikle 90'larda gotik giyim fazlasıyla ana akım olmaya başlıyor ve yıllar içinde çokça evrim de geçiriyor. 80'lerde ve 70'lerde death rock ya da thrash goth denilen stiller meşhurdu, modaydı. 90'larda Marilyn Manson, Type O, Negative gibi gruplarda gotik metal tarzı gelişti ve endüstriyel gothic dediğimiz müzik ve giyim türleri ve ek olarak da cybergoth tarzı meşhurdu. 2000'lerde ise
biraz daha böyle dramatik, Victorian ve romantik gotik tarzdaki ablalarımız ve abilerimiz. Aslında çok da gotik müzik türü olmayan Evanescence, Nightwish ve Epica gibi senfonik metal gruplar dinleyerek gezinirlerdi. Ama gotik giyiniyorlardı, romantik, Victorian gotik. 2010'lardaysa New Gothic, Pastel Goth ve Dark Grunge gibi eklektik bir tarz oluştu. 2020 sonrasındaysa en azından şahsen gözlemlerime göre 2000 ve 2010'lar döneminin karma özelliklerini taşıyan gotikler görüyorum şahsen. Hani çoğu gençler özellikle romantik Victorian korselerde New Goth rahat sportif ögeleri birleştiriyorlar. Anlayacağımız üzere gotik kelimesi çağlar boyunca istilacı, barbar olarak adlandırılan Germanik kavimlerden mimariye, korkunç bulunan mimariye daha doğrusu korkunç, görkemli ve rahatsız edici, uncanny, ürpertici bulunan mimariye, oradan yine aynı şekilde bu mimari özelliklerden beslenerek, ilham alarak gelişen edebiyata, oradan sinemaya, çünkü sinema filmleri bu edebiyat akımının ilhamıyla aslında oluşuyor. Ve sonrasındaysa müziğe ve oradan da modaya çok garip bir şekilde bir evrim izliyor ve upuzun yüzyıllar boyunca süren bir yolculuk sonucunda bugün bildiğimiz haline geliyor. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur, bilgilendirici olmuştur, hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz playlistteki diğer videoları da inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.